Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Minik kız çocuklarımız için hem kolay hem de güzel bir bebek takımı yaptım. Bakın bu şekilde çok güzel bir bolero hırka yaptım, yelek yaptım arkadaşlar. Yakadan düğmeli yaptım bu bolero hırkayı, bakın giydirip çıkarması kolay. Yine çok güzel tığ işi bir bebek çantası yaptım bakın. Güzel bir saç bandı yaptım. Çiçekli güzel bir saç bandı. Yine bunun takımı olarak çok güzel papatyalı bir etek yaptım. Ben bunu bu şekilde set yaptım arkadaşlar. Takım yaptım. Siz de bunun gibi güzel bir takım yapmak isterseniz bu tığ işi çantanın, saç bandının ve bolero hırkanın anlatımını yaptım. YouTube kanalıma yükledim. Bunların olduğu YouTube linkini izlediğiniz bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. O linkler üzerine tıklarsanız siz de bunun gibi güzel bir takım yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel ve kolay tığ işi etek örgüsünü yapacağız arkadaşlar. Ben bugün bu takımı 3-6 ay arası bir bebek ölçüsüne göre yaptım. Ama siz bu takımı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş, her yaş çocuklarınız için yapabilirsiniz. Bu etek örgüsünü yetişkinler için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yetişkinler için de uygun bir model. Tek yapmanız gereken bu bel örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre veya yetişkinin beline göre başlarsanız çok güzel olur. Dediğim gibi ben bugün 3-6 ay arası bebek ölçüsünde yapıyorum. Model olarak da çok kolay bir model. Bakın herkesin yapabileceği bir model. Bu etek örgüsünde iplik olarak ben bugün bu ipliği kullandım. Kendisinden renkli bir iplik arkadaşlar, bakın. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 320 metre var. Bir adet iplik yeterli bu etek örgüsü için. Çok az miktarda da beyaz renk iplik kullandım. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığları kullanırsanız çok daha güzel olur. Bel örgüsünün buraya bakın ip kordon yaptım. Papatyalı bir ip kordon yaptım. Eteğin bel örgüsünün buraya taktım. Siz bunu takmadan sade olarak da kullanabilirsiniz. Bunun anlatımında ben videonun içerisinde anlatıyorum arkadaşlar. Oraya bakarak yapabilirsiniz. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel etek örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirip gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videolarıma beğeni yaptığınızda yanında Hype gönder bölümü görünecektir. Hype göndere tıklayıp puan gönderirseniz ayrıca çok sevinirim. Sizlerden gelen bu puanlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Örgüye zincir yaparak başlıyorum. İlk ilmeği bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay gelirse ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz. Çok sıkı zincirler yapmıyorum arkadaşlar. 88 zincir yapalım. 88 zinciri yaptım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım arkadaşlar. 88 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 37 santimetre zincir uzunluğu var. Benim elimin sıklığına göre 37 santimetre için 88 zincir yaptım arkadaşlar. Siz 37 santimetre için elinizin sıklığına göre daha az veya daha çok zincir yapmanız gerekebilir. Yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek bu zinciri yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Bu sırada bu zincirler üzerine trabzan yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın 2 defa da çıkardığım trabzanı. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Diğer ilmeğe bir trabzan yapıyorum
Her ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar trabzanları yapalım. Zincirler üzerine trabzanları yaptım. Bakın bu şekilde bir sıra trabzan elde ettim arkadaşlar. Bu bir sıra üzerinde 88 trabzan var. Bu 3 ilmek atladığımla birlikte 88 trabzan var. Şimdi bunu birleştiriyorum. Bakın şu şekilde düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Burada 3 ilmek atlayarak yaptığım, bakın bu ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım, içinden çektim. Görüntüsü bu şekilde oldu. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alarak trabzan yapıyorum. Şu şekilde bakın, tığ boşluğa takıyorum. Trabzan boşluğuna trabzan yapıyorum. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Bakın bu trabzanı ters taraftan yine trabzan boşluğuna tığ takıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde bir düz bir ters boşluktan alarak yaptığımız için görüntüsü böyle oluyor arkadaşlar. Burayı da birleştirelim. Bakın şu 3 ilmek atlayarak yaptığım bu ilmeğe tığ takıyorum. İplik aldım, içinden çekiyorum. Bakın burayı birleştirdim. İlmek alıyorum, sıkı çekiyorum bakın burayı. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar trabzanları bir düz bir ters boşluktan aldım, trabzan yaptım. Son trabzanı bakın düz taraftan boşluktan aldım, trabzan yaptım. Bu yaptığım trabzanı burada yaptığım 2 zincir var. Bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın bu 2 zincirde ters tarafta görünen trabzan oldu. Bakın arkadaşlar, görüntüsü böyle. 3. sıradayız. Bu sırada bu yaptığım trabzanları nasıl görüyorsam o yönde boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Düz görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Bakın ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Düz tarafta görüyorum. Düz taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıyorum, trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan aldım, trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak birleştirdim. 1, 2, 3 sıra oldu arkadaşlar. 3 sıranın kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 2 santimetre genişlik var. Bu genişlik benim yapacağım ölçü için yeterli. Tercihinize göre siz 1 veya 2 sıra devam edebilirsiniz. 4. sıradayız. Bu sırada model yerleştirmeye başlıyorum. 3 zincir yapıyorum. Çok sıkı yapmıyorum bakın zinciri. Tığ üzerine iplik alıyorum. Aynı ilmek içine üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 3 defa da çıkarıyorum. 1, 2, 3. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki.
2 zincir yapıyorum. 2 üçlü trabzan daha yapıyorum aynı ilmek içine. Bakın model 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 trabzan oldu arkadaşlar. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu ilmek içine bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. İkinci ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bir ilmek atlıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, model bu kadar oluyor. Bir ilmeğe 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyoruz. Arada 2 ilmek atlıyoruz. Bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. Burada bir ilmek atlıyorum. 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın modellerden sonra 2 ilmek atladım. Bu bir trabzan, bir zincir, bir trabzandan sonra bir ilmek atladım. Eğer birer ilmek atlarsanız model çok sık oluyor arkadaşlar. Bu modeller arasında ikişer ilmek atlarsanız da çok seyrek model oluyor. Ben yaptım, bu şekilde denk geldi. Siz tercihinize göre daha sık veya daha seyrek de yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Son olarak bakın 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım zincir vardı. Bu boşluğa tığ takıyorum, ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar, aralarda atlama yapmadım. Bir model yaptım. Bir yerde de bir üçlü trabzan, bir zincir, bir trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar tamamladım. İkinci model sırasındayım. Bakın buradayım. 3 zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu sırada bu modelleri 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada 2 üçlü trabzan, 2 zincir, 2 üçlü trabzan yaptım. Bu sırada 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Üç üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu bir zincirli boşluğa bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Buraya 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum.
Bu bir zincirli boşluğa bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Sıra sonuna kadar devam edelim. Modelleri sıra sonuna kadar yaptım. Son yaptığım modeli sıra başında yaptığım bu 3 zincir ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın arkadaşlar. Modellerin görüntüsü böyle oldu. 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yaptım. 1 üçlü trabzan, 1 zincir, 1 üçlü trabzan yaptım. Örgü bu şekilde devam edecek artık. 3 zincir yapıyorum. 1 üçlü trabzan yapıyorum. Diğer model ortasına 3 üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üçlü trabzan yapıyorum. Bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yapıyorum. Bakın. Örgü bu şekilde devam edecek. Yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne ve en önemlisi de tercihinize göre model sırasını istediğiniz kadar tekrarlayarak tamamlayalım. Etek örgüsünü model sırasını tekrarlayarak 12 sıra olarak yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. sıradayım. 13. sırada farklı bir model yapacağız. Bakın en son ilmek kaydırma yaparak bitirdim. Burada ipliği kestim. Santimetre olarak ölçüyorum. 21 santimetre yükseklik var. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Biraz siz uzun olsun istiyorsanız bir veya iki model sırası o örgüye devam edebilirsiniz. Etek model sırasını istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Beyaz renkli iplik ile ucunda farklı bir model yapıyorum. En son bakın bu ilmekten iplik bağlıyorum. Buradan bir ilmek yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Bu model ortasında bakın 2 zincir üzerine bir trabzan yapıyorum. Pıtırcıklı model yapıyorum. 2 zincir yaptığım bu trabzanı boşluğa tığ takıyorum. Bakın pıtırcık yaptım. Tekrar tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyorum. Pıtırcık modeli yapıyorum. 7 tane bu pıtırcıktan yapıyoruz arkadaşlar. İki, 4, 6 bir tane daha yapıyorum. 7. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pıtırcık modeli yaptım. Bir zincir yapıyorum. Bakın bu bir üçlü trabzan, bir zincir, bir üçlü trabzan yaptım. Bu boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Burada yaptığım gibi 7 pıtırcıklı model yapıyorum.
Bir zincir yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Diğer modele, pıtırcık modele başlıyorum. Bakın görüntüsü böyle oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Bir zincir yapıyorum. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, etek ucu bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Etek örgüsünü bitirdim. Eteği bu şekilde kullanabiliriz. Ama ben bu bel örgüsünün buraya bir ip kordon yapmak istiyorum. Çiçekli bir ip kordon yapıyoruz. O ip kordonu da hazırlayalım. Hep birlikte bu eteğimizin örgüsünü bitirelim. Çiçek örgüsünü ilk önce bu orta bölümde bulunan sarı renkli yeri yapıyoruz arkadaşlar. Onun için bu renk bir sarı renk iplik kullanıyorum. Siz isterseniz daha açık renkli sarı renk iplik tercih edebilirsiniz. Sihirli halka yapıyorum. Bakın şu şekilde parmağımın üzerine doladım. Bu doladığım ilmekten ilmek yapıyorum. Sihirli halkayı oluşturdum. Bir zincir yapıyorum. Sihirli halka içine 8 sık iğne yapıyorum. Bakın şu şekilde ilmek alıyorum. Bir defa da çıkarıyorum. İlmek alıyorum. Tığ üzerinde 2 ilmek var. Bir defa da çekiyorum bakın. 2 3 4 5 6 7 8 sık iğne yaptım. İplik ucunu çekiyorum. Bakın burayı birleştirdim. İlmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bakın ilk yaptığım bu sık iğnenin üzerine tığ takıyorum. Bu ipliği de üste alıyorum. Bakın şu şekilde iplik aldım, çektim. Tığ üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İlmek kaydırma yaparak burayı birleştirdim. Bir zincir yapıyorum. Tekrar bu 8 ilmek üzerine birer defa sık iğne yapıyorum. 1 2 Her ilmek üzerine bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. İplik ucunu da içinde tuttum. Bakın 8 sık iğneyi yaptım. İlk yaptığım bu ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Arttırma yapmadığımız için bakın bu şekilde bir görüntü elde ettik. İpliği kesiyorum. Bakın orta bölümünü hazırladık. Şimdi bu beyaz renkli iplik ile bakın bu yaprak bölümlerini yapacağız. Herhangi bir ilmekten başlayabilirsiniz. Ben bu ilmekten başlıyorum. Bakın beyaz renkli iplik ile ilmek yapıyorum buradan. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. 3 zincir yapıyorum. 1 2 3. Tığ üzerine 2 defa iplik doluyorum. Aynı ilmeğe 2 üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 defa da çıkardım bakın. Tekrar 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 üçlü trabzan yaptım. 3 zincir yapıyorum. Bu bakın aynı ilmek içine ilmek kaydırma yapıyorum. Şu iplik uçlarını kesiyorum.
Bakın ilmek kaydırma yaptım. Yaprağın birisini hazırladım. Buraya 8 sık iğne yaptık arkadaşlar. Bu her ilmek üzerine bir yaprak yapacağız. 8 yapraklı çiçek olacak. Papatya olacak. İkinci ilmeğe ilmek kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. 2 defa iplik doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Aynı ilmeğe bir üçlü trabzan daha yapıyorum. 3 zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Diğer ilmeğe ilmek kaydırma yaparak geçiyorum. 3 zincir yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Son yaprağı yapıyorum arkadaşlar. Bakın ilmek kaydırma yaparak yaptım. Bu ilk yaptığım yaprak ile bakın tekrar bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bitiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın papatyamızı hazırladık. Bakın bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Çiçek örgüsünü tamamladık. Şimdi ip kordon yapacağız arkadaşlar. Bu iki çiçeği ip kordon ile birleştireceğiz. Ben bu renk bir yeşil iplik ile yapıyorum. Siz tercihinize göre ip kordonu istediğiniz renk iplikleri kullanarak yapabilirsiniz. İpliğin içinden bakın iç ucunu da çıkardım. Diğer ucu ile birleştiriyorum. 2 katlı yapıyorum. İplik çok kalın değil. Bakın bu kalınlıkta bir iplik. 2 katlı iplik kullanıyorum. Yaptığım bu çiçeğin bakın ilmek kaydırma yaptığım şu ilmek var. Buna ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Zincirler yapacağız. Bakın 2 katlı iplik ile. Şu ipliği de şu şekilde içte tutuyorum. Bakın her zincir arasında iplik ucunu kaybetmek için
Bu şekilde yapıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. Artık ipliği kesebilirim. Şu şekilde iplik ucunu kestim. Zincirler yapmaya devam ediyorum. Bu zincir sayısı yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsüne göre değişir. Zincirleri tamamlayalım, sonra bu çiçek ile birleştireceğiz. İp kordon uzunluğunu yapacağım ölçüye göre tamamladım. Bakın çok sıkı zincirler yapmadım. Kaç santimetre yaptığımı ölçüyorum arkadaşlar. Bu zincir uzunluğu sizin yapacak olduğunuz çocuğun bel ölçüsüne göre daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde ikiye katladım. Ölçmesi daha kolay. Bakın 50 santimetre, yani 100 santimetre zincir yaptım arkadaşlar. Benim yapacağım ölçü için bu yeterli. Siz bunu tercihinize göre daha uzun veya daha kısa yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken yapacak olduğunuz çocuğun beline ölçerek yapmak. Şimdi hazırladığım bu kordonu bu çiçek ile birleştireceğiz. Bu papatya ile birleştirmeden önce yaptığım eteğin beline takıyorum. Bakın şu şekilde de ölçebilirsiniz. Yaptığınız eteğin beline şu şekilde ortalayıp ne kadar istiyorsanız o kadar ölçebilirsiniz. Bakın iki ucu şu şekilde. Burada fiyonk bağlayacağız. Uzunluğunu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Siz dediğim gibi çocuğunuzun belini ölçebilirsiniz. Şimdi bu ip kordonun içinden ilmeği çekiyorum. Bu ip kordonu yaptığım bu etek örgüsünün beline takıyorum. Bakın ön ortasını buluyorum şu şekilde. Bakın burası arka orta, şu şekilde katlıyorum. Burası ön ortası arkadaşlar. Buradan bakın ilmeği şu son sıradaki trabzan sırasına taktım. Yaptığım kordonu içinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar ip kordonu taktım. Bu ucuna da burada yaptığımız gibi bakın bu diğer papatya modelini birleştireceğiz. İlmeğin içinden ipliği çıkarıyorum. Bakın buradan yine iki yaprak arasında yaptığım ilmek kaydırmaya tığ takıyorum. İpliği içinden çekiyorum. Şu şekilde bir zincir yapıyor gibi yaptım, bitirdim. İplik ucunda bu zincirlerin arasından geçirerek kaybediyorum. Bakın arkadaşlar, ip kordonu taktım, çok güzel oldu. Bebeğin bel ölçüsüne göre bunu ayarlama yapabiliriz artık, bakın. Hem kolay hem de güzel bir etek yaptık. Bitmiş olarak size ölçülerini söylüyorum. Yüksekliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Bel genişliğini ölçüyorum. 22 santimetre. Ben bugün 3-6 ay arası bir bebek ölçüsüne göre yaptım. Bu şekilde oldu.
Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Örgü kanalıma abone olmak ücretsiz. Örgü kanalıma ücretsiz abone olup orada bulunan zil şeklini dokunarak açık yaparsanız kanalıma video yüklediğim zaman ilk önce size bildirim gelir. Örgülerimden herkesten önce sizin haberiniz olur. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.